tek bir hedef var orada, kazanmak. Ya olacak ya olmayacak. Toprak Razgatlioglu, world champion is Toprak Razgatlioglu. Toprak Razgatlioglu is back. Zaman yok abi. Yani buraya en son ne zaman geldim? İşte dün temizlik yaptım. Check the mic and make sure it sound right, boys. Arabamız bu abi. Burası birazcık oyun yerim diyebilirim. Burada da aslında 2024'ten bir toprak var ama ya en büyük sıkıntı her şey toprak, surat olarak toprak değil, onu yapamamışlar. Güzel ama terapi gibi, rahatlama yeri burası. It sound right, boy. Dur ötecek abi sana. Bir de kapıyı kapatman lazım abi. Vakum yok da. Ben daha çok küçükken, yani hatırlayabildiğim kadarıyla her gün babamlaydım motosikletin üstünde. Babam bizi hep alırdı, motor üstünde gezdirirdi. Hatta toprağı depoya oturttururdu. Beni de arkaya oturttururdu. Gerçekten hayatım motosikletle geçti. Babam hep akrobasi hareketleri yapıyordu. Drag yarışlarına gidiyordu, orada şov yapmaya. Ben de tabii ki de hep babamla beraber gidiyordum. O zamanlarda böyle ufak bir tane motosiklet almıştı babam. O motosikletle ben aslında biraz daha kendimi geliştirmeye başladım. Yani motor sürmeye başladım. Fakat Toprak'ın ilk motosiklet hayatında herhalde en önemli şeylerden bir tanesi de Arif abinin mağazasıdır, motosiklet mağazasıdır. Orada Toprak motosikleti kaçıra kaçıra babasından motosikleti habersiz alıp kullanıp deposunu boşaltıp geri koyuyordu. Ve o noktada tabii ki suç ortağı bazen sevgili Tümay oluyordu, abisi. Kaçırırdı motoru. Kaçırdıktan sonra polisler yakalayamadığı için arkadan ceza gönderirdi. O cezaları da biz öderdik zaten. Toprak'ın ilk motosiklet zamanlarından önce aslında ATV geçmişi var. ATV ile, dört teker ATV ile motor sporlarına adım attı. Ve bir gün Taksim'de Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği bir etkinlikte ATV ile gösteri yapması sağlandı. Motosiklette tek teker üstünde gidiyor. Bu akrobatik hareketleri yapan sporcu daha 13 yaşında. İsmi Toprak Razgatlıoğlu. Bu hareketleri yapmak için bir eğitim gerekiyor mu? Biraz. Nasıl öğrendin peki sen? Babamdan öğrendim. Babandan mı öğrendin? Babayı görüyoruz, ön kaldırıyor, arka kaldırıyor. Şimdi o öyle yapınca otomatik ben de istiyorum o şekilde motosiklet kullanmak. Kendi kendime başladım bunları yapmaya. Tabii kendi kendime başlayınca babam her gördüğünde şaşırıyordu beni. Ve daha sonra daha da çok üstüme düşmeye başladı. Akrobasi hareketleri yapınca biz dedik herhalde bu şovmen olacak. Babam artık bir yerden sonra tek teker toprak demeye başlıyordu bana. Ben de diyordu ki ben sevmiyorum işte, tek teker değilim ben falan deyip duruyordum böyle kendimde. Genel olarak da benim yapım böyle biraz da hani şov yapma yapısı yok. Tabii ki de gidiyordum, çok hoşuma gidiyordu ama motosikletin üstünde olmak aslında benim hoşuma gidiyordu. Kendim şov alanında oldukça iyi yerdeyim Türkiye'de. Biliyorsunuz bu tabii genlerden dolayı çocuğa bulaştı. Çocuk Allah'ın izniyle benden daha iyi yapıyor bile diyebilirim şu an. Aldı başını gidiyor. İlk zaten motocross'la başladı. Çünkü o zamanki ufak çocukların
en iyi yapabileceği şey oydu, motocross'la yarışlara başlamaktı. Yani motocross'ta yarışıyorken tabii ki de kafamda herhangi bir başka bir kategori yoktu. Sadece motocross'u biliyordum çünkü babam beni oraya götürüyordu. Babam ne zaman bana dedi ki seni dedi pist yarışlarına sokacağım. Ben havalara uçtum. Daha sonrasında o zamanın federasyon başkanıyla babama söylemişti piste sokalım, bir piste girsin diye. O zaman Toprak bir yarış motoruyla piste götürdü. İzmir Pınarbaşı pistinde yarışlar gerçekleştiriliyordu. Orada bazen kendi motosikletleriyle, bazen mağazada kiraya verilen motosikletlerle orada yarışılıp o motosikletler tekrar kiraya veriliyordu. Benim kuzenim yarışıyordu o dönem. Kuzenim de onu aldı, piste birlikte çıktılar. Bir 5 tur atmak için, bir görsün, alışsın diye. O esnada o da o zaman ilk defa dizini değdirdi. İnanılmaz bir hissiyat. Yani dizini sürtüyorsun, yerde sürükleniyor, böyle o dizini oynuyor, işte plastik, geliyorsun bakıyorsun o plastiği sürtmüşsün. İnanılmaz bir duygu. Dizini değdirdikten sonra insana o şey bulaşıyor artık. O heves. Geldikten sonra o heves zaten bir daha da bırakamıyorsun, aşık oluyorsun. Bambaşka bir duygu çünkü o. İlk dizi değdirmek, o ki slider'dan ses gelir böyle siz döndükçe. Bunu yaptığınız zaman gerçekten şey diyorsunuz. Evet, ben başardım. Ben bugün çıkıp yarışabilirim diyorsunuz. Şovları bıraktım, motocross'u bıraktım. Sadece pist şampiyonalarında yarışmaya başladım. Yani zor zamanlardı aslında o zamanlar Toprak ve ailesi içinde. Yokluk vardı. Bu nedenle tam yarışa hazır olmayan motosikletlerle yarışılıyordu. Toprağı ben 10 yaşından itibaren 9-10 yaşlarında biliyorum. Rahmetli Arif abi de benim rahmetli babamın arkadaşıydı. Dükkanımıza hep gelirdi. Oğlu Toprağı da biliyordum. Çok becerikli, çok yetenekli bir çocuktu. Arif abinin de çok uğraştığını biliyorum. Sonrasında biz tabii Toprağın yaşı ilerledikçe onu ilk önce Yamaha R6 kupasına, yani benim kariyerimin başladığı yere Almanya'ya gönderdik. Onlar giderdi, ben burada kalırdım dükkanın başında. Ben burada iş yaptıkça onlara zaten hemen takviye, havale çıkartırdım. Zor zamanlardı. Toprak da zaten bunu dile getiriyor, çekinmiyor. Hani biz artık tamam bitti dedik, imkanımız yok çünkü. Zaten sponsor bulunamıyor. Sonrasında Red Bull Rocky kupasına organize ettik. Benim kendi sponsorum Red Bull'la konuştuğumda Toprağı oraya yolladık. Tam hatırlamıyorum ama 4 ya da 3 podyum elde ettik. Bir tane de birincilik olması lazım. Too much Rodesi. It's across the line. Surely he has it. Toprak Razgatlioglu wins for Turkey from Juan Mir and Manzi, from Mihara Gutierrez and Ray. And you've never seen a better motorcycle race than that over the last 5 laps. It was very difficult, but I win. Olması gereken olmadı. Red Bull Rocky kupasından normalde Moto3'e gidip orada da MotoGP yolunda ilerlemesi gerekiyordu Toprağın. O da olmadı. Tamamen açıkta kalmıştı. Benim pistimde olan bir yarışa Toprak da gelmişti ve katılmaya. Ben de misafir katıldım. Benle gerçekten bayağı bir çekişmişti. Yani ben o zamanlar herhalde 27 yaşlarında falan, 27-28, yani kariyerimin iyi dönemlerinde. Toprak ise henüz daha 15 yaşında gencecik bir çocuktu. Bizi izleyen bir abim, dinlediğim, sevdiğim bir abim. Allah rızası için bu çocuğun yanına al. Bak bu çocuk bu şekilde Türkiye'ye dönemez yani. Ben de şunu dedim. Rahmetli Arif abi bırakıp giderse tamam benle kalır ama artık babası ben olacağım, abisi ben olacağım, ailesi ben olacağım, her şey burada ben olacağım. Tam o sırada Kenan Sofuoğlu ona Superbike camiasındaki Super Stock tarafında 600 cc'de bir motosiklet ayarlama şansı buldu. Kenan Sofuoğlu Toprağı Fransa Magny-Cours pistine yarışa götürdü. 2014 yılında. Bir tane motor ayarladılar ve bana sağ olsun motoru o şampiyonun en iyi motoru olarak da inandırdı. Here we go. The fin out of control.
Has he? Or does he take second? No, slots back into third. Good braking by the Turk Toprak. Yarışa çıktık bilmediğim bir pistte. Pisti de gerçekten de çok beğendim. İlk defa çıktığım pistte ilk defa birincilik elde etmiştim mesela. İnanılmaz bir mutluluktu benim için. Çünkü Kenan abi beni bir yere getirdi ve onu ben mahcup etmedim. Beautiful racing. Tooley looks up the inside. And Toprak holds it. Well, that was sensational overtaking. Turkey wins in France. Only just though. And Razgatlioglu of Turkey, the number 54, wins here. Yani kariyeri öyle bir yükselişe geçti ki bunu ne ben tahmin ediyordum ne o tahmin ediyordu. Sonrasında da birkaç yıl boyunca ben hep kendi takımımda Avrupa şampiyonlarında ona destek oldum. Ama artık yanındaki kişi bendim. Yani gittiği hiçbir yarıştan da podyumsuz dönmeyen bir Toprak vardı. Absolutely brilliant. Dünya Süperspor'ta benim yarıştığım yere gelmek istiyordu. Esasında benim ilk planım da buydu. Toprak'la beraber yarışırım. Beni geçtikten sonra da ben tamamlarım kariyerimi. Daha sonrasında Kenan Sofuoğlu Toprak Süper Sport'ta Dünya Şampiyonası'nda yarışmayı beklerken Kenan Sofuoğlu ona farklı bir yol çizdi. Onun takım arkadaşı olmak istiyordum Dünya Şampiyonası'nda. Öyle bir hayalim vardı. Kenan abi de açıkçası bana şunu söyledi. Senin dedi Superbike'a gitmen lazım dedi. Ben dedi burada dedi bir sürü şampiyonluk elde ettim dedi. Bak doğru olan şu Toprak senin kariyerinden alakalı. Bu şampiyonluğu çok kazandım. Türkiye'nin bir Superbike dünya şampiyonuna ihtiyacı var. Yaşın çok genç, her şeye alışabiliyorsun. Gel seni biz binliğe bindirelim. Tamam abi sen ne dersen o dedim. Çünkü ben sadece motosiklet süreyim yeter. Bu plan onun hayatını ve kariyerini belki de bugünkü geldiği noktayı belirleyen plandı esasında ve gerçekten de bu plan çok iyi tuttu. Çünkü 2 yıl boyunca o kadar zorlandı ki Toprak. İlk yılında 1000 cc hiç kullanamadı. Ve bana defalarca abi ben bırakacağım yarışmayı süremiyorum 1000 cc diyordu. ...2018'de aslında başladık, güzel başladık ama tabii ki de ikinci, üçüncü yarıştan sonra birazcık sıkılmalar başladı, moraller bozuk. Sen yarışı 10. bitiriyorsun, 12. bitiriyorsun. İster istemez Kenan abi bakıyorsun böyle hani suratına bakıyorsun, ifadesine bakıyorsun. Hani o ne düşünüyor acaba diye. O zorlanırken esasında ben pes etmeyi istediği anlarda bazen onu böyle tehdit ediyordum. Diyordum ki Toprak adamlar seni bırakmak istiyor çünkü hiçbir azim görmüyorlar, hiçbir çabalama görmüyorlar. Olması gerektiği gibi olmuyor. Ya o dönemlerde bazen zorluyordum, bazen de moral vermem gerekiyordu. Açıkçası o gün neye ihtiyacı varsa onu yapmaya çalışıyorduk. Spor Bakanlığı büyük destek veriyor, federasyon büyük destek veriyor, Red Bull ailesi arkamda. Şimdi 10. 12. bitirince insan bir yerden sonra şunu düşünmeye başladım ben. Yani dedim ki hani olmuyor herhalde. Yani Superbike olmuyor. Benim herhalde level'ım, kapasitem Avrupa şampiyonası kadarmış. Belki dünya şampiyonası kadar değilmiş. Yani artık bu düşüncelere girmeye başladım. Oturduk Kenan abiyle dışarıda anlatıyorum. Ben dedim ki abi dedim. Ben dedim sene sonunda dedim bırakmayı düşünüyorum yarışları. Ondan sonra niye yaptı? Sakin bir şekilde konuşuyor böyle. Etrafındaki insanın sporcuya ne demesi gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini, doğru anahtarın ne olduğunu bilmesi gerekiyordu. Bir anahtar her kapıyı açmaz, doğru kapıyı açar. Senin dedim verdiğim bütün emeğin dedim boşa gidiyor şu an. Yani o benim dedim zoruma gidiyor. Bu artık bana koymaya başlamış. Ben dedim bırakmak istiyorum. Ne yapacaksın dedi bırakıp. Dedim Alanya'da abim dükkan var dedim sonuçta abim devam ettiriyor dükkanı. Gideceğim dedim orada dedim abimle beraber çalışacağız dedim. Devam edeceğiz hayatımızı dedim. Bu şekilde devam ettireceğiz dedim. Yarışçılar için en zor şey yarış kazanamamak, podyuma çıkamamak. Toprak da bunları sonuna kadar yaşadı. Tabii ki de zaten telefonda konuştuğunda moralin bozuk olduğu zaten apaçık belli oluyordu sesinden. Ama işte daha sezon bitmemişti. Kenan Sofuoğlu motive etti. Bizler motive ettik. Destek olduk.
Şimdi süslü cümle kurmadan direkt inatçı keçi diyebilirim onun için. Toprağın kickbox antrenörüyüm. Yani toprağı dövebilen tek kişi. Ne dersen tersini yapar ve ne yapamazsın dersen onu yapmaya çalışan bir adam. O yüzden tam bir inatçı keçi bizim gözümüzde. Size bir tek ben dövebilirim demiştim. Birazdan görüşürüz. Şimdi vursam bir dert, vurmasam bir dert. Vuruyor, çok vurasın geliyor. Vursan, yanlışlıkla hızlı vursan o da aynısını vuracak. Öyle bir sıkıntı var ya. Pes etmedi. Pes edeceği dönemler oldu ama pes etmedi. İngiltere'ye gittik yarışa. Yarışa bir başladık. Ben 5. ya da 6.'yım. Yavaş yavaş geliyorum öne doğru. İşte 5. 4. Sonra önde bir grup vardı böyle. Herkes böyle parça parçaydı. İlk 3 beraber gidiyordu. Sonra ben ilk 3'e yaklaştım. Birinci olan azıcık ara açtı. Kaldık biz 3 kişi. Önümde de Rhea gidiyor. Jonathan Rhea, yani dünya şampiyonu adam önümde gidiyor. Abi ben son tur Jonathan Rhea'yı geçtim. Bir yarışı 2 bitirdim. Şaşkınım ama yani hani sevinemiyorum da deli ben anlamadım yani hani yarışı 2. bitirdim. Elimden geleni yaptım. Bugün sabahtan belliydi. Çok iyi dereceler attım. Bu bana aslında çok güç verdi. Büyük motivasyon verdi bana. Ben dedim bunu dedim yapabiliyorum ya. Hani dünya şampiyonası ben dedim yarış kazandım. Bu olabiliyor dedim yani. O benim bütün mentaliteyi değiştirdi ve işime daha çok odaklanmaya başladım. ...2019'da da zaten bambaşka bir kafa yapısıyla başladık yarışlara. O zaman motor tamamen Türk işte. Kırmızı siyah böyle motor çok güzeldi. İlk yarışlar aslında çok iyi geçmedi. İlk 3-4 yarış ama ondan sonraki bütün yarışlarda neredeyse podyumda bitirdim ben. Ve ilk birinciliğimizi zaten Fransa'da aldık ve ondan sonra zaten benim kariyerim tamamen değişti. But what a dramatic race one we've had here in Manicourt. Toprak Razgatlioglu takes his first career win, an aggressive maneuver. I push, pick up, and first victory. I am really happy, and I'm crying. O dönem zaten bir parlama dönemi oldu açıkçası 2019 yılında. 2019'daki takıma aslında Toprağa bir noktada ciddi yatırımlar yapmıştı. Fakat orada yapılan bazı yanlışlarla diyelim, Toprağa yapılan yanlışlarla 2020'de geçeceği ve şampiyonluk elde edeceği ileride takımına geçiş yapmıştı Toprak. Drag race down to the line. Reading next third position. Razgatlioglu under pressure. Oh my goodness! Just incredible in the run down to the line. Less than 0.2 of a second separating the top four. World SBK is back in 2020. Razgatlioglu wins in Phillip Island. Toprak 2020 sezonuna yeni bir meydan okumayla aslında başladı bu sebeple. 2020 sezonu Toprak'ın yarıştığı motosiklet avantajlı bir motosiklet değildi. İlk yarışı evet Avustralya yarışında birinci olmuştuk ama bir aksilik oluyordu sürekli. Tam böyle yapamıyordu motora, adapte olamadı. Çok iyi başlamıştık aslında 2020 sezonuna. Fakat tabii ki 2020 dediğimiz zaman bahsetmemiz gereken çok net bir durum var. Pandemi. ...2020'nin sonunda kışın ben spora çok fena abandım. Mental olarak çalışkan bir Toprak ortaya çıktı. Dumbbell aldığın öne kitle. Bir futbolcuda olan çeviklik, çabukluk, bir atlette olan hız, bir mesafe koşusunda olan dayanıklılık. Bunların tamamı motosiklet sporlarında olmak zorunda. Toprak çok profesyonel.
Yani inanılmaz kaslarına hükmeten bir adam. Bir akrobat, bir atlet. Seni çekerim hocam. Gel Toprak sizi dürtüyor. Hocam hadi diyor, yetmedi diyor, daha üstünü nasıl yaparız diyor. Bu sefer şey gibi, bir matematik dersine gelen öğretmen gibi dersinizi çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Artık yetmiyorsunuz. Hocam, Toprak ciddi bir kaza geçirdi. Bir high side yaşadı. Sırtının üstüne düştü. Göğüs kafesi çok etkilenmişti. Abi dedi, havada dönerken seni düşündüm. Şampiyonluk var, hemen tedaviye gelmem lazım. Hayır, yemeğe gidiyorum ben daha. O zaman dedim bunu bir yiyeyim. Tehlikeli abi. Abi bu çok tehlikeli. Rounds, 39 races, 23 riders, 12 nationalities, 5 manufacturers, and only one world champion. The journey to the 2021 world title begins here in Motorland Aragon. Sezon başladı, Toprak çok hırslı. O sene daha farklı bir Toprak izliyorduk aslına bakarsanız. İlk yarışım çok iyi değildi. 2021 campaign, Jonathan Rea with time to spare. Ama daha sonrasında bambaşka yarışlar elde etmeye başladık. Birincilikler elde etmeye başladık. Zorlu bir sezondu. Çünkü 6 kez üst üste dünya şampiyonu olmuş biriyle büyük bir mücadele veriyoruz Jonathan Rea'yla. Jonathan Rea! No, so rare error from the reigning world champion. Razgatlioglu could take the lead of the series. Motora daha fazla adapte olmuştu. Motoru artık daha iyi tanıyordu, daha iyi biliyordu. Motorun nerede ne vereceği tepkiyi biliyordu. Daha da hırslanmıştı. Çünkü artık şampiyon olmak istiyordu. He soaked up all of the pressure this weekend exerted by Jonathan Rea. Rea's gone down in the gravel trap and you have a new championship leader leaving round 4 of the 2021 campaign. Toprak Razgatlioglu. Hep puanlar böyleydi. Hep böyle oluyordu yani. Hep yakındık. 2021'in kırılma anı şuydu. İkinci takımın Yamaha sürücüsü ilk virajda daha start aldı. İlk virajda beni gelip düşürdükten sonra ben her şey bitti demem. Sliding his way down the inside. Oh, he's collected Toprak Razgatlioglu. Her şey bitti dedikten sonra galiba işime daha farklı odaklandım. O çocuk beni düşürdükten sonra daha farklı bir mentaliteyle ben yarışlara geri dönmeye başladım. Ne yaptı, ne etti sezon boyunca kimi zaman ikinciliği, üçüncülüğü aldı ama adından daha çok bahsettirmeye başladığı zaman yani podyumda birinciliğe çıkmaya başladıkça bu ona da bir hırs getirdi. Çünkü o kadar mutlu eden bir performans verdi ki Toprak bize. Ve o kadar onu böyle şeyle izledik ki, şaşkınlıkla ve gururla izledik ki aslında. O kadar ağzımız açık kalarak izledik ki aslında. İşte orada Toprak'ta o ışık artık görünmeye başlamıştı. Toprak şampiyonluğa emin adımlarla yürüyordu. Ve bütün motosiklet camiası bu noktada çok şaşkındı. Çünkü Kenan Sofuoğlu'ndan sonra yeni bir Türk yıldız doğmuştu. O yıldızın ismi de Toprak Razgatlıoğlu'ydu. Has come to an end. A new era has begun in World SBK. The 2021 Motul FIM Superbike World Champion is Toprak Razgatlioglu. Toprak dedi ki bana, itiraf etti, abi dedi, bana ne kadar büyük bir iyilik yaptığını şimdi anlıyorum dedi. O yıllarda beni zorlayıp binliğe bindirmeseydin 4 yıl sürdü Toprak'ın 1000 cc'ye alışması. Tam 4 yıl. Toprak şampiyon olduğunda Pado'u dumana boğdu. Hiç ömrümde o kadar motora kötü davrandığını görmemiştim. Önce dumana boğdu, sonra bizi gözyaşlarına boğdu. Kendisi de ağlıyordu. Hepimiz ağlıyorduk.
şöyle babam hep derdi zaten. Benim oğlum dünya şampiyonu olacak derdi. İlkler hiçbir zaman unutulmaz. İlkler her zaman değerlidir ve ben o şampiyonluğumu babama armağan ettim. Çünkü babam gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmıştı ki bir gün oğlunu dünya şampiyonu olarak görmek için. Ama 2017'nin sonunda babamı kaybettikten sonra her zaman bir hayalimdi. Dünya şampiyonu olduktan sonra bu babam için demekti. Allah'ın izniyle çok güzel de kabiliyet ve başarı var. Olacağına inanıyoruz, olacak da. O zamanlar da çok güzel zamanlardı. Ayrı ufak bir dükkan tutmuştu babam, böyle depo gibi. Orada motosikletlerle uğraşıyordu. Biz zaten motosikleti babamız sayesinde öğrendik. Ona babamız sayesinde aşık olduk. Tek teker Arif bizim için bir idoldü ve biz onun peşinde koşturuyorduk. Tek teker Arif hakikaten Türkiye'de fenomenlik kavramı olmadan önce bir fenomendi belki de. Sosyal medya olmadan önceki dönemin fenomeniydi belki de tek teker Arif. Şu an keşke işte babam olsaydı da hani onun çok sevdiği işte minibüs vardı. Hani babamın böyle bir lüks araba hayali hiçbir zaman olmadı. Öyle bir hevesi de yoktu zaten. Babamın evet bir minibüs hayali vardı. O da seviyordu yarışlara gitmeyi. Yurt dışına da minibüsle gitmek isterdi. Nasip olmadı. Yani keşke hayatta olsaydı da ona sıfır bir minibüs alsaydım. Hayalimi gerçekleştiremediğim tek şey. Tabii ki de babam motosiklet sürmeyi çok severdi. Motosikletin üstünde de vefat etti. Bir yandan anne, abi var. Onlarla beraberiz. Bu hayatta tek değilim. Onların da bir şekilde hayalleri gerçekleşmesi lazım, hayatı şekillenmesi lazım. Annemin mesela bahçeli bir ev böyle en büyük hayaliydi. En hızlı şekilde onu aslında gerçekleştirmek istemiştim. Onu yaptık. Benim de bir araba tutkum yok aslında benim ama yine de olsun isterdim. Çok fazla araba hayali olmasa da ufak tefek araba hoşuna gidiyordu. Araba. Bir araba hayali var diyor. Şöyle şu an istediğimi alırsa bahsedeyim misin? Yakınındaki, etrafındaki bütün insanların hep mutlu olmasını, problemlerin içerisinde olmamasını ve onlarla beraber aynı hayatı sürme gayesinde olan bir insan. Bence Toprak'ın çok güzel bir karakteri var ve bu yapısıyla esasında belki de kendine hayran bıraktırıyor insanları. Ben de bu konuda ona hayranlığım var tabii. Çünkü doğru olana yapıyor. Kardeşim de olsa bizim de ondan öğrendiğimiz şeyler oluyor. Kariyerini yükselirken kariyerle orantılı şekilde alçak gönüllülüğü de yükseliyor. Muhabbeti, sohbeti inanılmaz yani. Hani zaten karakteri öyle bir insan. Çok hırslı. Her konuda hırs yapabiliyor. Yani bu koşu yarışı olabilir, normal bir yarış olabilir. Arda yarış yapıyorlar Arda. Aynen. Zıplayıp 2 kere geri taklatıp kafanın üstüne düşebilir misin desen onu yapmaya çalışır, sorgular. Toprağın arkası her yerde sağlam ona göre. Onun dışında Arda her şeyi anlatma. O yüzden geriliyorum zaten. Her şeyi rahat anlatsam çok güzel olacak. Görmedim ben senden daha güzel. Gelmeseydik hep. Niye geldin ki? Sen gitsen antrenmana. Bunu daha erken bekliyordum, geç geldi. Grande Toprak! Eğlenceli bir kişiliğe sahip olduğu için zaten etrafındaki herkes seviyor. Hani sadece yarıştığı takım harici diğer takımlarla da arası iyi. Niye arası iyi? Çünkü hepsinin yanına gidiyor, hepsiyle şakalaşıyor. Thank you. Bir yandan da yerinde asla duramayan birisi Toprak Razgatlıoğlu. Yani padokta bazen canı sıkılıp kendi kendine amuda kalktığını falan görebiliyorsunuz. Röportaj yapıyor yabancı bir basın kurumuyla. Tamam ben gidiyorum deyip ters takla atarak gidiyor mesela oradan.
Okay. I think he needs to ask Toprak this. I think he deals with challenges very well. I have no doubt he gets frustrated, angry, and disappointed at times, but I think he deals with it very well. You know, he takes a moment and he comes back calm, strong, and ready. Yes, definitely very good. Open up the Pandora's box. What's inside? Bazı ülkelerin bazı spesifik branşları vardır. Türkiye'de motorsporları en üst kademede değil. Ama yıllar içerisinde özellikle Kenan Sofuoğlu'nun da başını çektiği bir temsiliyet söz konusu. Buradan başarılı bir Türk sporcusu ama orada canlı canlı tanıklık ettiğimizde bir süper yıldız. I'm from France and I support Turkish riders. It begins with Kenan, of course. And make some noise. Toprak! France loves Toprak and Turkish riders. So let's go! Dünyada daha fazla tanındığını düşünüyorum. Bence biraz ezber bozacak gibi geliyor artık bundan sonraki süreçte Toprak Razgatlıoğlu. Bizden olduğu zaman uluslararası etkisini çok fark etmeyebiliyorsunuz. Ama uluslararası bir arenanın içinde yer aldığınız zaman o etkinin nasıl bir yer kapladığını, hatta bir boşluk bile bırakmadan her alanda var olduğunu çok net gözlemliyorsunuz. Bizim ülkemizde futbol ağırlıklı, artık voleybol daha popüler sporlardan oldu ama yurt dışına gittiğimiz zaman motor sporları gerçekten çok fazla ilgi görüyor. Gittiğimizde gördük ki Toprak Razgatlıoğlu tam bir süperstar. Ben de artık her motor sesinde aklıma Toprak Razgatlıoğlu geliyor. Toprak motosikletin üzerine binince bir canavara dönüşüyor diyebiliriz aslında. Değme şovmene, stunt pilotuna taş çıkartır. Herkesin bildiği gibi Toprak viraj seviyor. Çünkü profesyonelliğini orada daha rahat sergilebiliyor. Genellikle Toprak'ın frenleme tarzı şu şekildedir. Frenlemeye doğru gelirken tek teker yerde, arka teker havada, neredeyse bir stopi yaparak aslında viraja geldiğini görüyoruz. Eğer Toprak fren yapıyorsa o zaten en sert halidir. Yani en son odur. Daha fazlasını şu an yapabilen çıkmadı bence. Bu aslında tamamen yani bilerek yaptığım bir şey değil. Bu tamamen kendi içimden gelen bir şey. İşte motorun arkası kalkıyor falan. Bu aslında benim bir referansım. Ben motorla ne kadar geç fren yaparsam o kadar arkası kalkar. Eğer arkası kalkmıyorsa ben diyorum ki kendi kendime ben yeterince iyi fren yapmadım. He's so good at finding the limit directly and staying there and then find a way to, to even improve. Bazıları diyor ki anlatır mısın diyor nasıl fren yapıyorsun. Anlatamıyorum işte bu freni. O an nasıl oluyorsa uygulamada çok iyiyim ama anlatmada yokum. Anlatamıyorum yani. Hissiyat galiba yani tamamen hissiyata göre. Number one in the world. Is an incredible feeling for the bike, incredible bike control, understand the front tire better than anybody I know. I work with many good riders, but this one is a special one. He has something extra that the other guys don't have. Everyone is talking about his talent, which absolutely is true. He is one of the most talented riders, but what the people not normally talk so much about is the work he puts in. And I think this is even more important. Toprağın lakabı da artık var. Stoprak deniyor. Stop'tan yani Stopi'den. ...2021'de gelen şampiyonluğun ardından aslında o dönemki motosikletiyle birazcık daha dezavantajlı noktaya daha düştü. Niye? Çünkü Alvaro Bautista Superbike Dünya Şampiyonası'na geldi. Toprağın ana rakibi olan markaya geri döndü. Ve çok hafif bir sürücü olduğu için hani gerçekten başkalarının elde edemediği fiziksel avantajlarla yarışmaya başladı. 2021'den sonra takıma biraz rahatlama geldi. Şampiyonluk rahatlaması. 2022'ye çok güçlü bir şekilde başlayamamıştık. Biraz da motosiklette de değişiklikler vardı ama o motoru ben iyi kullanamıyordum.
o değişikliklerden dolayı. Biraz daha güçlü başladık ama o dönemde Ducati çok güçlüydü. Yani Ducati düzlüklerde inanılmaz hızlıydı ve bazen bazı yarışlarda mücadele etmesi çok zordu. Ya ben o döneme şöyle diyorum, toprağın çırpındığı dönem olarak adlandırıyorum her zaman. Hep kıl payı kaçan birincilikler. Medya merkezinde Toprak'la buluştuk. Göz göze gelmemeye çalışıyoruz. Çünkü ikimiz de sinirden ağlayacağız. Birbirimize baktık. Toprak arkasını döndü. Ahmet abi görüyor musun, görüyor musun dedi. Kendimi yırttım Ahmet abi, kendimi yırttım. Kendimi parçaladım. Olmuyor bu motosiklette dedi. Hiç unutmam o anıyı da. Yine aynı şekilde önde gelip düzde geçilmişti. Artık sinirinden ağlamıştı mesela. İşte o zaman herkes artık yeter demişti. Orada ikimizin de bildiği bir şey vardı. Toprak Razgatlıoğlu biraz daha güçlü. Özellikle düzde geçilmeyecek bir motosiklete ihtiyacı vardı. 2024 yılına gelindiğinde de Kenan Sofuoğlu o motosikleti bulmuştu. Bautista çok büyük bir rakipti ve 2 yıldır Yamaha bu adamı geçemiyoruz. 2 yıldır şampiyonluğu kaybediyoruz. 2021 dünya şampiyonuyuz. 2022'yi kaybettik, 2023'ü kaybettik. 2024'te de niye zorluyoruz bir daha kaybetmek için? Gel bir yeni sevdaya girelim. Bir açıklandı ki Toprak Razgatlıoğlu hiç beklemediğimiz 10 küsur yıldır yarış kazanamayan ve Superbike Dünya Şampiyonası'nda en kötülerden biri olarak belki başarı anlamında özellikle gözüken bir markaya gidiyor. Direkt zaten haberleri gördüm. Millet kafasına göre yazıyor. Bu tabii insanı, yani bizi de etkiliyor yani. Çünkü kimse inanmıyor verdiğimiz karara ve herkesin düşüncesi kariyerin bitti. Hiçbir zaman mutlu olmayacaksın. Yarış kazanamayacaksın. Sen işte menajerin çok büyük hata yaptı. Yani ben ağır bir eleştiride bulunmadım da açıkçası ben de çok da istememiştim. Çünkü bir tedirginliğim vardı, korkum vardı. Birinciliğe aç bir markaydı belki ama hiç birinciliği de yoktu. Üstüne binen düşüyordu, sürekli bir sıkıntı yaşıyordu. Açıkçası ben de tedirgindim. Zaten bunu tedirginliğimi Toprağa da iletmiştim. Sağ olsun o da medyada abim bile bana inanmıyordu demiş yani. Çok büyük bir marka Toprak. Böyle bir markayla hayatını devam ettirebilirsin, geleceğini de kurtarabilirsin diyerekten böyle bir markaya imza attık. Ve o imzayı atarken şunu söylemiştim ona. Yani efsane olmak istiyorsan bu markaya bineceksin ve bu markayı dünya şampiyonu yapacaksın. Ama o hep şunu söylüyordu. Bence motosiklet sağlam ve burada iyi sürücüyle beraber iyi bir iş yapılabilirdi. Aslında serüven böyle başlamıştı. 2024 season gets underway. İlk yarışlar çok iyi değildi ama Avustralya'da ilk bir podyum yaptık ve son ikinci yarışta motosiklet arıza sonucu yarış dışı kaldım. Sene başına baktığımız zaman oldukça sorunlu bir Phillip Island yarışı geçirdiler. Genel olarak zaten Avustralya zorlayıcıdır. Gerek engebeli olmasıyla, yükselti farkı olmasıyla gerekse rüzgarından kaynaklı. Ne zaman Avrupa'ya döndük, özellikle Katalonya'daki ilk birinciliğimi aldım. Takıma dedim ki bu sene dedim dünya şampiyonu olabiliriz dedim. Buna dedim inanın. Career win number 40. Razgatlioglu wins for BMW in only his second round with the German manufacturer. Toprak'ın Barcelona'da 2024'te yaptığı o geçiş, yani şöyle söyleyeyim, motor sporları dünyasında aslında efsane geçişlerinden bir tanesinin Toprak Razgatlıoğlu versiyonu. 2009 yılında Valentino Rossi bu geçişi yapmıştı. Last major overtaking opportunity for Razgatlioglu on the brakes, but Bautista holds on to the race lead. It's going to come down to that last corner. Son viraja gelirken de yakında kaldım, dedim ki artık şans yok, bunu denemem lazım. Çünkü denemezsem de çok pişman olacağımı biliyordum. Denedim ve tabii ki de motosikleti sadece çizgiye tutmam gerekiyordu. Normal şartlarda Barcelona pistinin son virajı öyle geçiş yapabileceğiniz bir viraj değil. Geniş bir virajdır, uzun bir virajdır. Sert bir frenaj noktası yoktur. Rakibiniz çizgiyi kapattığı anda aslında sizin geçiş yapma şansınız kalmaz.
Can Toprak repay the favour for what happened Rossi. in Portimao last year? Can he do a Rossi, Rossi. out the last corner? Rossi. Here it is! Rossi. Yes, he can! Come on! Come on! Oh, He's got it! And there's Adrian! It goes between them. He's on the same team. Toprak's did it again! Unbelievable! Toprak müthiş bir sezon geçiriyordu. Zaferler üst üste gelmeye başladı, rekorlar üst üste gelmeye başladı ve derken artık şampiyonada bir anda favori olmuştu. ...13 defa üst üste yarış kazandık. Yani inanılmaz şeyler kaydettik diyebilirim kariyerimizde. 2024 yılında da Toprak'ın tekrar şampiyon olacağını artık herkes işin açıkçası kabullenmişti. Rakibi neticede bir önceki sene şampiyonluğu kaybettiği Alvaro Bautista'ydı. Fakat o yıl psikolojik anlamda üstünlüğü ele geçirdi. Pist üstüne rakiplerini kendine yaklaştırmayarak orada da bir üstünlük kurmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu milli marşımızı üst üste söyletmeye başlayıp ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmeye başladığında yavaş yavaş bu inanmayanlar ya acaba şampiyonluk geliyor mu sorularını kafalarında canlandırdı. O noktada sezonda yarış sırası Toprak'ın en sevdiği pist olan Magny-Cours gelmişti. Ayağa kalktım, izliyorum. O bariyere doğru gidiyordu. Kafamı ya saçlarımı yolacaktım. Oraya vurdu. Kaldım zaten böyle. Championship leader Toprak Razgatlioglu out of action. Şöyle zaten ilk kalkamadı ayağa hemen. Bir böyle nefes almaya çalışıyordu. Ben onu gördüm orada. Hiç unutmuyorum hala. Yani dünmüş gibi hatırlıyorum hala. Tepki vermesi lazım. En azından bir elini kaldırması lazım. Ben iyiyim gibi. Hayatımda ilk defa böyle bir nefesim kesildi. O an böyle şeyi bile düşündüm. Herhalde dedim burada yani herhalde gidiyorum dedim ben. Toprak Razgatlıoğlu'nun sedyeyle oradan alındığını haberini almak, sağlık merkezine götürüldüğü haberini almak bizim için çok endişe verici bir andı. O anı gördükten sonra ben zaten çok korktum. Ama şuna da sevindim. Ayağa kalktığına sevinmiştim. Orada karavanla beraber Türkiye'ye dönme durumu da oluşmuştu. Çünkü uçuş yasağı getirilmişti Toprak Razgatlıoğlu'na. O noktada daha sonrasında Toprak'ın Avrupa'da kalması ve tedaviye hemen başlamasının daha iyi olacağı belirtildi. Değişik bir süreç geçirdik. Sağ olsun Red Bull Türkiye ve Red Bull Global herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Avusturya'da kaldım, yurt dışına kaldım bu dönemde. Özellikle Avusturya'da herhalde 2-3 hafta kaldım. Ve bir anda biz Toprak ne zaman şampiyon oluru düşünüyorken Toprak acaba kaç yarış kaçıracağı düşünmeye başladı. Doktor bana sadece şunu söyledi. Sen kötü değilsin dedi. Yakında dedi motosikletin üstüne döneceksin geri dedi. Sadece bunu söylemesi aslında beni tamamen farklı bir Toprak yaptı orada. Çok uğraştı hızlıca iyileşmek için. Çünkü şampiyonluk kaçacaktı. Toprak Razgatlıoğlu geri döndü. Evet %100'ünde değildi. Evet 2 yarış haftasını kaçırmıştı. Evet puan farkı ciddi şekilde kapanmıştı. Fakat hala şampiyon olabilecek bir noktada sezona geri döndü. Bir kürsümüz var ama şampiyonluk zor derdim. Belki ilk 5'e girersek gireriz diyordum hep böyle. Toprak Razgatlioglu is back. Yeah, I'm loading it up. Yeah, I'm loading it up. But Toprak Razgatlioglu is back on top. Takım ona güvendi, Toprak takıma güvendi. Ve henüz daha ilk sezonunda Toprak Razgatlıoğlu'nun yıllardır yarış bile kazanamayan bir markayı Superbike Dünya Şampiyonu yaptığını gördük. He's overcome injury and to mid round. Toprak Razgatlioglu delivers BMW their first
World Championship. O dönemde konuşulanlar, MotoGP'deki tanıdığım bazı takımların patronları, bence Toprak'ın kariyeriyle alakalı yanlış yaptın dediklerinde ben onlara şunu diyordum: sadece izleyin. İnşallah göreceksiniz. Ha, bizim antrenman ortamı falan yok. Bizim tamamen yarış, iddia. Herkes birbirine yardırıyor. Abi unuttuğumu sürdürmeyi dedikleri anda hemen tuğumu geçiriyorum, üzerime çıkıyorum onlarla yarışmaya. Tabii en iddialı Toprak. Diğerlerine gözümü kestiriyorum da Toprak'ta zorlanıyorum. Toprak'ta da çekişmek lazım, zorlamak lazım. Çünkü antrenmanlardan böyle zevk alır. Toprak abimle antrenman yaparken benim kafam çok rahat, onun kafası da çok rahattır diye düşünüyorum. Biz ikimiz antrenman yaparken birbirimizi koruyarak abi kardeş çerçevesinde çok güzel antrenman yapabiliyoruz. Onunla yaptığım antrenman çok daha faydalı oluyor benim için. Toprak abi genelde hep arkadan izlemeyi sever. Çünkü biz hep önde deli böyle ataklar yaparız, geçiririz falan filan. O da diyor ki ben arkadan sizi izleyip kahkaha atıyorum. Çok en güzel şey de oluyor falan. Bizim için nasıl desem böyle bir hani benchmark gibi, hani piste gidiyoruz. Her zaman zaten hızlı. Çoğu zaman hani hedef tahtası onu geçmeye çalışıyoruz ya da koşuya gidiyoruz. Her yerde var ya. Oğlum burası yarış değil diyorum yani. Hani yarışta değilsiniz ki. Tamam, antrenman yapıyoruz, zorluyoruz kendimizi de. Yani sakatlanmaya yönelik hareketler yapmaya gerek yok ama bunlar tutamıyor kendilerini. Çünkü üçü aynı yaşta olduğu için Denizcan, Bahattin. Bahattin Allah var Can'la Deniz kadar agresif yapmıyor ama diğer o iki ikiz fena. Güzel bir abi kardeş ilişkimiz var. Ama en çok hoşuma giden aslında ne biliyor musun? Hani illa motor değil. Her anlamda gerçekten güzel bir aile gibi olduk. Toprak abi cana yakın bir insan, güler yüzlü bir insan. Yardımcı olabileceği konuda yardımcı olan bir insan. Böyle bir tatlı rekabet var aramızda. Ama işin sonunda her gün hep beraber bir aileyiz baktığınız zaman. Aslında şöyle anlatabilirim Kenan abi. Hayatı olsun, kariyerinde yaşadığı başarılar olsun, duruşu olsun, her zaman önemsediğim, dinlediğim, saygı duyduğum bir insan. Ve benim kariyerimle alakalı gerçekten hani benim hayatımı değiştirdi. Benim hayatımı değiştirdiği için de yaptığı şeyleri hiçbir zaman unutmayacağım bir insan. Kenan abi eğer motosiklet şampiyonalarında böyle başarılar elde etmemiş olsaydı belki ben şu an bu koltukta oturup sizden sohbet etmiyordum. Day wait is over. The 2025 season gets underway. ...2024 yılında elde edilen bu müthiş başarı rakipleri çok korkutmuştu. O nedenle 2025 yılı geldiğinde bir anda nedense şampiyonada bir kural değişti ve Toprak'ın yarıştığı takım bir anda dezavantajlı konuma düştü. Dorna ve FIM yeni bir kural getirdiler. Yeni kural birazcık geç geldi ve geç geldiği için de bizim her şey alt üst oldu. Biz kendi 2024'te kullandığımız motoru kullanamayıp yeni şaseli bir motosiklete bindik ve o şaseyi de hiç geliştiremedik. İlk yarışlar gerçekten çok zorluydu. Motor 2024 motoru gibi değildi. Ben çok fazla kafayı oraya taktım. Hep motorla alakalı konuşuyorum, şaseyle alakalı, kuralla alakalı konuşuyorum. Ducati'ler çok hızlı diyorum. Biraz da eleştiri olmaya başladı bana. Kenan abiyle konuşuyoruz böyle. Çok dedi ağlamaya başladın sen ya dedi. Baksana dedi işine ya dedi sen. Git dedi çalış dedi, motorunu dedi geliştir dedi. Ne dedi anlatıyorsun dedi, ağlıyorsun dedi. Yani ne olacak dedi, Ducati'ye söylüyorsun. Düşündüm böyle, doğru dedin dedim abi. Yani ben dedim boşu boşuna konuşuyorum dedim kameralara, ağlıyorum dedim yani.
Ağzımı bir daha açmadım. Nicolo Bulliger makes it 3 out of 3 in Phillip Island. Razgat Lioglu wins 3 in Portugal. Nicolo Bulliger utterly dominated. Toprak Razgat Lioglu will take his second consecutive win here in Marst. Sezonun ortalarına kadar biz bayağı mücadele ettik motosikleti geliştirmek için. Daha sonrasında rekor geldi. Toprak yine kendisine ait olan üst üste 13 yarış kazanma rekorunu 2025'te de tekrar elde etti. Toprak Razgat Lioglu matches his own World SBK record winning streak, his 13th consecutive victory. Ne zaman tabii ki de son yarışa geldik İspanya'ya. Herkeste büyük bir heyecan var. İlk yarışımı, cumartesi günkü yarışı birinci bitirsem dünya şampiyonu oluyorum. İkinci bitirsem pazar gününe kalıyor kısa yarışa. Race 1 of the Pirelli Spanish round in 2025. Nicolo Bulliger wins race 1 in Jerez. Toprak Razgat Lioglu will have to wait to score the last 3 points he needs to be crowned world champion this season. Bugünkü hedefimize ulaştık. Bugün her şey çok güzel geçti. Çünkü yarın yarışı 7. bile bitirdik. Şampiyonluğu da elde ediyoruz. What about it for this guy, El Turco Toprak? Herkes rahat, ben çok rahatım. Gerçekten de rahat bir uyku çektim pazar gününe. So I'm going to ask you guys just we just ready to talk. You know what? Çıkacağız yarışa, kısa yarışa. İlk 7'de bile bitirsek dünya şampiyonuyuz zaten, rahatız. Yarışa başladık. And Razgat Lioglu has made a flying start from the middle of the front row. Oh, 2 riders have gone down into the gravel trap. Jonathan Ray and Remy Gardner, I think that was, who have come to grief. And up at the front, Razgat Lioglu still leads, but the top 4 have now broken well away. 5. viraja girdim. Çarptı biri böyle. And Bulliger clips Toprak Razgat Lioglu. And the championship leader goes down and out. Bulega'yı gördüm. Bir yandan da böyle bir şoka girdim ya. Rakibimiz bana göre kasıtlı bir şekilde Toprak Razgatlıoğlu'na dokundu ve onu yarış dışı bıraktı. Ben zaten çizgideyim. Sen içeriden geliyorsun ve bakman gerekiyor orada. Çünkü önünde biri var. O bakmadı, bir hata yaptı. Bilerek oldu diyemem buna. Boksa geldim. Sakin kalmaya çalışıyorum. Sinirliyim çok. Bir şeyleri fırlatmak istiyorum, vurmak istiyorum bir şeyler ama kaskı attım. Baktım kamera geldi bir anda. Onlara da şimdi malzeme lazım. Kalktım gittim arka tarafa tırın içine. Ve tırdan çıkmadım. Öğretmeyeceğim, elinde bayrak var, değmez. Olamaz. Sesi respect. Respect kişiye respect nerede? Sen vurun adamı, iten atan şampiyondan respect sondan.
Kendisi de pişman eminim yaptığından. Bunlar akşam düşündü nasıl yapabiliriz? Buydu. Senaryoyu da uyguluyorlar şu an. Buranın inanılmaz patlıyor. What's the plan? Türkler yıktı orayı. Teşekkür ederim. Beni çok seviyorlar sağ olsunlar. Birazcık fazla oldu. Bizlerden birinin, bir Türk birinin kılına zarar geldiği zaman yakıp yıkarız ortalığı. Ve gerçekten de öyle oldu ve şampiyonadaki orada çalışan insana herkes şoka girdi böyle bir şeyin olmasına. Dozu birazcık kaçtı ama yani bazen yapabileceğimiz bir şey yok yani. Hani o orada dozunu kaçırdığı için de bizimkiler de dozunu kaçırmış oldu. Yarışamadığı için 10. sıradan başlamak zorunda kaldı son yarışa. Çünkü yarışa çıkıp bizim ilk 14'te bitirmemiz lazım ve motorun da sorun çıkarmaması lazım. Güzel bir mizah hazırlamıştık. İnşallah nasip olacak. Kaçarı yok. İnşallah alacağız buna. And last race of the 2025 season is underway. Not a good start from Andrea Iannone. He comes under pressure from Xavi Vieja around the outside at turn 1. Alvaro Bautista launches a move on Nicolo Bulliger as Toprak Razgatlioglu immediately makes 2 places. He's already through. Nicolo Bulliger, the man who needs to win this race. As Toprak Razgatlioglu now eyes up Taz McKenzie. This will be for 7th position. Opportunity for Toprak Razgatlioglu to move past Alex Lowe's. He wasn't quite alongside into the final turn of lap 3, but he is now through and up into 5th place. Every move he makes is one less he's got to get some clear air in front of him. Razgatlioglu wants to make his way through, but he wants to make his way through safely, and that's why we're not seeing him carve up the opposition as we have done so many times through his years in World SBK. Now he's brave enough to make the pass into turn 1, start of lap 6. Another move made from 10th on the grid. Razgatlioglu now in P4. Razgatlioglu can get on terms as they make their way down the hill. Toprak does indeed seize that as his moment to strike, and through he comes up into the podium placing. Back tyre off the ground, a little bit of showboating late on. Still work to be done, half the course to complete. But the Prosecco is on ice, the team preparing their celebrations. Bulliger will claim the hat-trick, but it will be too little and too late. Another incredible season for BMW and Razgatlioglu. Carl Fogarty, 1994, 95, 98 and 99. Troy Bayliss, 2001, 06 and 08. Jonathan Ray, 2015 to 2020. Toprak Razgatlioglu will join the greats as only the 4th three-time world champion. Toprak Razgatlioglu exits the final turn in Jerez and is the 2025 Motul FIM Superbike World Champion. Toprak Razgatlioglu için gelen sevgili motosiklet severler sol taraftan yukarıya doğru devam edelim lütfen. Dünya şampiyonumuzu karşılamaya geldim.
Tıraşa gelmek isterseniz buyurun gelin lütfen çekinmeyin. Meyve tabağı her zaman gelmedi. İsteyince geliyor da. Bak yanına daha neler gelmiş. Normalde o gelmiyordu. Büyük ihtimal kamerayı görünce değişen şeyler. Bence kısaltmayalım. Gala nerede? Hiçbir şey abi. Ona göre saçlar. World Superbike champion, Toprak Razgatlioglu. And 26? No, I don't know now. I don't know. Hem hayranların için, hem markalar için, hem organizasyon için artık senin MotoGP'ye gitmen gerekiyor. Elde ettiğimiz şampiyonluktan sonra artık dedik ki gidelim ki Kenan abi de şunu söyledim. Abi dedim hani güzel Superbike ama deneyelim dedim artık yani. Sıkıldım dedim burada. Hedefim MotoGP'ye gireceğim. Hocam yanıyor olacakta. Çocuğumdan gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'ye ve beni destekleyen, takip eden herkese merhaba. Ülkemden kilometrelerce uzaktayım ama sevginizi ve desteğinizi her zaman yanımda hissediyorum. Daha nice başarılar için MotoGP maceramız başlıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Say my surname. El Turco. Razgatlioglu. Ciao Toprak, welcome back in the paddock of MotoGP, and now we are here in Aragon. We have fight a lot. Hi Toprak, welcome to the MotoGP paddock. I hope you're gonna enjoy this Grand Prix and we're gonna see each other on the track and we're gonna race really hard. Welcome to MotoGP. I'm looking forward to catching you on the track. Cheers to everybody.